Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin sıcak savaşa girmesine ramak kaldığı Suriye krizini anlatacağım. 1957'de bölgede resmen savaş rüzgarları esiyordu. Suriye kendi ordusunda ve yönetiminde bazı değişiklikler yapmış, eski sömürgeciliği savunan isimler görevlerden alınmış ve ülkede genel olarak bağımsızlık yolunda büyük adımlar atmıştı. Ama Suriye'nin bu iş meselesi, Suriye'nin eski sömürgecileri olan Batı ülkelerinin ve komşusu Türkiye'nin hiç hoşuna gitmedi. Türkiye hükümeti Suriye sınırına on binlerce asker yığılması kararı aldı. Tanklar, toplar, uçaklar sınır hattına kaydırıldı. Amaç Suriye'yi bağımsızlık yolundan döndürmek ve gerekirse işgal etmekti. İşte tam bu sırada Sovyetler Birliği devreye girdi. Nikita Khrushchev açıkça uyardı. Eğer Türkiye Suriye'ye saldırırsa Sovyetler asla kayıtsız kalmayacaktı ve Türkiye toprakları Sovyetlerin hedefi olacaktı. Suriye krizi işte bu sert uyarıların, askeri yığınakların ve diplomatik hamlelerin iç içe geçtiği tarihi bir dönemeçtir. Çünkü bu kriz sadece bir sınır meselesi değil, aynı zamanda bir halkın bağımsızlığını koruma mücadelesiydi. ...1950'lerin ortasında Demokrat Parti hükümeti özellikle Sovyetler Birliği'ni olumlu gösteren ya da sosyalizmden söz eden yayınları sıkı bir şekilde yasaklıyordu. 1951'de çıkarılan Komünizmi Lanetleme Kanunu çerçevesinde Türkiye Komünist Partisi'nin bütün yayınları toplatıldı. Aynı dönemde hükümet komünizme lanet mitingleri düzenlemeye başladı. 1957'ye gelindiğinde de hala Sovyet yanlısı görülen kitap ve dergiler sık sık yasaklanıyor, polis baskınlarıyla imha ediliyordu. Bu dönemde üniversitelerde akademisyen ve öğrenciler komünizm propagandası suçlamasıyla sık sık sorgulanıyor, bazıları okullarından atılıyordu. İşçi hareketleri ve sendikalar da komünist faaliyet şüphesiyle gözetim altındaydı. İşçilerin Sovyetler Birliği ile internasyonal dayanışmayı dile getirmesi veya Suriye gibi ülkelere destek göstermesi yasa dışı sayılıyordu ve bu kişilere Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalar yağdırılıyordu. Nitekim Türkiye 1952'de NATO'ya, 1955'te de Bağdat Paktı'na katılmıştı. Bu ittifaklar çerçevesinde resmi olarak zaten antikomünist propaganda yapılıyordu. Okullarda verilen yurttaşlık derslerinde komünizm bir tehdit olarak anlatılıyor, Sovyetler Birliği doğrudan düşman olarak gösteriliyordu. Radyo yayınlarında sık sık Sovyet tehdidi ve komünist tehlike gibi temalar işleniyordu. Binlerce kişi komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Türkiye Komünist Partisi operasyonu ile aralarında tanınmış aydınların da bulunduğu çok sayıda kişi yıllarca cezaevinde kaldı. 1957'ye gelindiğinde hala bu baskının gölgesi hissediliyordu. Yabancı dergiler ve kitaplar ülkeye girişte sıkı denetime tabiydi. Sovyetler Birliği hakkında olumlu yazılar taşıyan yabancı yayınlara gümrükte el konuluyordu. Yani bu dönemde ülke çapında adeta bir komünist avı başlatılmıştı. Ancak yetkililerin kendi ülkelerindeki sosyalistlere yaptıkları baskılar yetmemiş olacak ki sadece bununla yetinmemeye karar verdiler ve gözlerini başka ülkeye de diktiler. Suriye. Bu politika ülke içindeki antikomünist politikanın dış politikadaki uzantısıydı. Kriz döneminde Türkiye'deki güdümlü basın da hükümetin çizgisini aynen takip ederek Suriye yönetimini Moskova'nın kuklası olarak niteleyen manşetler attı. Özetle Suriye krizi sırasında Türkiye'deki hükümet sadece sınırda askeri hazırlık yapmakta kalmamış, içeride de sert bir antikomünist atmosfer yaratmıştı. Basın sansürü, sosyalizm yanlısı aydınların baskı altına alınması, NATO ve Bağdat Paktı çerçevesinde yürütülen propaganda ve hukuki yasaklarla toplum sürekli komünizm tehlikesi algısıyla yönlendiriliyordu. 1957 yılına gelindiğinde tüm bölge Soğuk Savaş'ın en sıcak bölgelerinden biri haline gelmişti. Mısır lideri Cemal Abdülnasır'ın Süveyş kanalını kamulaştırması ve Batı'ya karşı dik duruşu Arap dünyasında büyük bir dalga yaratmıştı. Suriye bu bağımsızlık çizgisinde ilerliyordu. Batı ülkeleri Suriye'nin bağımsızlığına yine karşı çıkmaktaydı ve askeri olarak işgale girişti. Ancak Sovyetlerin işgali sona erdirmezlerse bu ülkelerin başkentlerine nükleer füze atacağını ilan etmesi üzerine geri adım atmışlardı.
Bu konuyu sizlere önceki videomda ayrıntılı olarak anlatmıştım. Söz konusu video linkini sağ üstte koyuyorum, oradan izleyebilirsin. Suriye hükümeti kendi ordusu ve güvenlik kurumlarında bazı değişikliklere gitti. Özellikle bağımsızlık ve sosyalizm yanlısı subayların ve siyasetçilerin göreve getirilmesi Batılı devletleri ve Türkiye'yi adeta alarm seviyesine getirdi. Ancak gerçekte olan Suriye'nin kendi iç meselesiydi. Çünkü bağımsız bir ülkenin kendi savunmasını güçlendirme ve yönetimini dilediği şekilde düzenleme hakkı vardı. Ancak Suriye toprakları üzerindeki eski sömürgeci alışkanlıklar ve arzular bitmemişti. Batı ülkelerindeki basın bu atamaları Suriye'nin Sovyetlerin eline geçmesi olarak sundu. Türkiye'de de benzer bir hava hakimdi. Türkiye'deki yöneticiler sadece kendi ülkeleri içindeki sosyalistleri değil, komşu ülkelerdeki sosyalist hareketleri de kendilerine karşı bir tehdit gibi algılamaya başladı. Bir devletin kendi yöneticilerini değiştirmesi neden Türkiye'de tehdit olarak algılandı? Yanıt basit: bağımsızlık karşıtlığı ve sömürgecilik. İşte krizin fitilini ateşleyen şey tam olarak buydu. Suriye'deki yönetim kademelerindeki değişimlerin hemen ardından Türkiye'nin attığı askeri adımlar tüm coğrafyayı savaşın eşiğine getirdi. Türkiye, Suriye'yi tehdit etmek için sınırına 50.000 civarında asker yığdı. Tanklar, ağır toplar, zırhlı araçlar ve hava birlikleri ülkenin güney sınırına kaydırıldı. Ancak bu hazırlık sadece Suriye ile sınırlı değildi. Türkiye aynı zamanda Bulgaristan sınırına ve doğuda Sovyetler Birliği'ne yakın bölgelere de askeri yığınak yaptı. Yani Türkiye açık olarak çok geniş çaplı bir askeri seferberlik hazırlığı yapmaktaydı. Batılı kaynaklar bunu Türkiye'nin güvenlik kaygısı şeklinde basitçe manipüle etmeye çalıştı. Ama ortada açık bir gerçek vardı. Suriye'nin kendi bağımsız iç kararı bahane edilerek bir işgal hazırlığı yapılıyordu. O dönemde Türkiye'deki yetkililer Suriye'yi kendi nüfuz alanına almak istiyor ve bu uğurda gerekirse askeri güç kullanmayı planlıyordu. Sovyetler Birliği tüm bu gelişmeleri direkt yakından izlemekteydi. Sovyetler, Türkiye'nin bu adımlarını yalnızca Suriye'ye karşı değil, bölgesel barışa karşı da bir tehdit olduğunu açıkça duyurdu. Çünkü bu askeri hareketlilik yalnızca iki ülke arasındaki sınır gerilimi değil, tüm Orta Doğu'yu içine çekebilecek bir savaş anlamına geliyordu. Sovyetler Birliği, Türkiye'nin bu askeri yığınağı karşısında sessiz kalmadı. Nikita Khrushchev hem Türkiye'ye hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne çok net mesajlar gönderdi. Khrushchev'in sözleri netti: eğer Türkiye Suriye'ye saldırmaya kalkışırsa Sovyetler Birliği kayıtsız kalmayacak ve bu saldırının bedelini çok ağır ödetilecekti. Khrushchev, Türkiye'nin kendi topraklarının kesin bir güvende olmadığını belirterek herhangi bir işgal hareketine karşı Sovyetler Birliği'nin füze gücüyle tüm bağımsızlık yanlısı ülkeleri destekleyeceğini duyurdu. Yani Sovyetler Birliği Suriye'yi askeri anlamda açık olarak destekleyecekti. Bu açıklama yine Batı'nın güdümlü basını tarafından sert bir tehdit olarak sunuldu. Oysa Sovyetler Birliği'nin amacı savaş çıkarmak değil, aksine savaşı önlemekti. Sovyetler işgallere karşı caydırıcılık ilkesini uyguluyordu ve tüm dünya halklarının bağımsızlığının yanında olduğunu duyuruyordu. Eğer Sovyetler güçlü bir şekilde karşılık verileceği duyurulmasaydı, Türkiye büyük ihtimalle Suriye'ye saldırıya geçecekti ve bölgede büyük çatışmalar gerçekleşecek ve belki de 3. Dünya Savaşı'na giden yol açılacaktı. Zaten burada önemli olan Sovyetler Birliği'nin yalnızca Suriye'yi değil, bölgedeki tüm bağımsızlık hareketlerini de savunuyor olmasıdır. Çünkü Türkiye hükümetinin attığı bu girişim başarılı olsaydı, Suriye sadece Türkiye'nin baskısı altına girmekle kalmayacak, tüm bölgedeki bağımsızlık dalgası da kırılacaktı. Nikita Khrushchev, anılarında Sovyet istihbaratının kritik bir uyarı sağladığını belirtmiş ve aynen şu cümleyi kullanmıştır: 1957'de bize güvenilir kaynaklardan gelen raporlardan ABD'nin Türkiye, Irak ve İran'ı kullanarak Suriye'ye bir işgal düzenlemeyi planladığını öğrendik. Türkiye'nin Suriye'ye olası işgaline karşı yanıt olarak Sovyetler Birliği yalnızca Türkiye ile olan sınırına değil, Bulgaristan sınır bölgelerine askeri yığınak yapmış ve eğer Suriye işgal edilirse Türkiye'ye direkt olarak askeri operasyonlar düzenleyeceğini deklare etmiştir.
Bunun sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi uyarmış ve askerlerini geri çekmesini ve operasyon hazırlıklarını durdurmaya yönlendirmiştir. Kruşçev anlarında biz Suriye Cumhuriyeti'nin yıkımını önledik. Bir savaş çıkarmadan, kan dökülmesine gerek bırakmadan ifadelerini kullanır. Yani Sovyet caydırıcılığı bölge barışını net bir şekilde korumuştur. Kruşçev'in bu sert mesajından sonra tüm bölge tam anlamıyla diken üstündeydi. Sınır hatlarından birinde her an bir kıvılcım çıkabilirdi. Türkiye'deki askeri birlikleri savaş düzeninde bekliyor ve Suriye'ye girmek için emir bekliyordu. Suriye ordusu da alarma geçmişti. Suriye halkı ise büyük bir kaygı içindeydi. Çünkü Türkiye'nin işgal ihtimali yalnızca siyasi bir kriz değil, bir ulusun varlığına da yönelen bir tehditti. Krizin eşiğindeki bu tarihsel dönemde Sovyetler Birliği'nin açık ve net tavrı devreye girdi. Moskova, Birleşmiş Milletler'de ve tüm uluslararası platformlarda sürekli olarak Suriye'nin bağımsızlığını savundu. Batı ülkeleri içinde bile Türkiye'nin bu denli büyük bir askeri harekata girişmesine şaşıran sesler yükselmeye başladı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri bile NATO içindeki dengeleri gözetmek zorunda kaldı. Çünkü Türkiye'nin böyle bir maceraya sürüklenmesi büyük bir Sovyetler Birliği Türkiye çatışmasını tetikleyebilirdi. Bu durumda NATO'nun doğrudan bir savaşa çekilmesi ihtimali vardı ki Washington bunu göze alamadı. Sonuç olarak Türkiye hükümeti geri adım atmak zorunda kaldı. Sınırdaki yığınak haftalarca sürmüştü ama bir işgal girişimi gerçekleşmedi. Çünkü Sovyetler Birliği'nin kararlı tutumu Suriye'nin bağımsızlığını koruyan en belirleyici faktördü. Suriye krizi, Soğuk Savaş'ın bölgedeki önemli dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. Türkiye'nin askeri baskısı sonuçsuz kaldı. Suriye bağımsızlığını korudu ve Sovyetler Birliği'nin desteği sayesinde işgalden kurtuldu. Bu kriz bölgedeki tüm dengeleri de değiştirdi. Suriye halkı Sovyetleri yalnızca diplomatik bir destekçi olarak değil, artık bağımsızlığın gerçek koruyucusu olarak da görmeye başladı. Bununla paralel olarak tüm Arap dünyasında Sovyetlerin itibarı arttı. Diğer yandan Türkiye sınır ötesi askeri girişimlerde daha temkinli davranmak zorunda kaldı. Çünkü Sovyetlerin caydırıcı gücü artık herkes tarafından biliniyordu. Evet dostlar, Suriye krizi, Soğuk Savaş'ın bölgedeki dengelerini gözler önüne seren önemli bir dönemeçti. Bu gerginlik yalnızca Türkiye ile Suriye arasındaki bir anlaşmazlık değil, Washington'dan Moskova'ya, Londra'dan Kahire'ye uzanan geniş bir satranç tahtasının parçasıydı. Bir tarafta Adnan Menderes hükümetinin batıya yaslanan güvenlik politikaları ve içeride yükseltilen antikomünist söylemler, diğer tarafta Sovyetler Birliği'nin bölgede ülkelerinin bağımsızlıklarına destek politikaları ve Kruşçev'in Türkiye'ye yönelik sert uyarıları. Neyse ki kriz askeri bir çatışmaya dönüşmeden atlatıldı. Ancak hem Türkiye'nin iç siyasetinde hem de bölgesel dengelerde uzun vadeli izler bıraktı. Menderes hükümetinin antikomünist adımları, Demokrat Parti'nin siyasi dili ve basındaki yansımaları, Türkiye'nin Soğuk Savaş'taki komünizm karşıtı konumunu iyice pekiştirmiştir. Bugünden bakıldığında Suriye krizi sadece bir sınır krizinin tarihi değil, aynı zamanda Türkiye'nin Soğuk Savaş boyunca izleyeceği dış politikanın da bir işareti oldu. Ayrıca krizin gölgesinde yapılan seçimler dönemin siyasi atmosferini de belirledi, Türkiye hükümetinin Batı ile kurduğu sıkı ittifak çizgisini daha da sağlamlaştırdı. Bugün geriye baktığımızda Suriye krizi sadece bir sınır gerginliği değil, Sovyetler Birliği'nin barış ve bağımsızlık için nasıl güçlü bir caydırıcı rol oynadığını gösteren tarihi bir olaydır. Eğer Sovyetler kararlı bir duruş sergilemeseydi belki de Suriye işgal edilmiş, Orta Doğu çok daha kanlı bir döneme girmiş olacaktı. Suriye krizi sona erdi fakat Soğuk Savaş'ın gölgesi uzun yıllar bölgede varlığını sürdürdü. Ancak 1957'de yaşanan bu olaylar silsilesi hem tarihsel bir uyarı hem de bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Eğer buraya kadar izlediyseniz Suriye kriziyle ilgili tarihsel süreçleri artık daha iyi biliyorsunuz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de sağ üstte video listesini bırakıyorum, oradan izleyebilirsiniz. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.